Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir tarifle yine karşınızdayım. Harika bir kahvaltılık yapacağım. Karadeniz yöremizde çok sevilen, çok yapılan ama bütün Türkiye'de de çok yenen ve beğenilen kuymak ya da mıhlama. Trabzonluysanız, Rizeliyseniz kuymak, mıhlama hangisini arzu ederseniz onu diyebilirsiniz. Onu yapacağım arkadaşlar. Bunun için de benim 100 gram kadar kaşar peynirim var. Normalde kuymak ya da mıhlama kolot denilen kendi peyniriyle yapılıyor. Ama herkes her zaman her yerde bulamayacağı için kaşar peynirle de yapılabileceğini göstermek için kaşar peynirle yapacağım. Kaşar peynirlerimi ince ve uzun bir şekilde böyle doğradım. Şimdi doğrama işlemi sadece bu kadar. Bitirdik ve ocağımızın başına geçebiliriz. Şimdi ocağımıza bakır tavamızı alıyoruz. Sizde varsa tercih etmenizi tavsiye ederim ama yoksa da normal tavada yapabilirsiniz. Tabii bu bakır tavanın lezzeti çok daha başka. Tavamıza 2 yemek kaşığı kadar yağımızı alıyoruz, tereyağımızı. Kuymak ya da mıhlama gerçekten yağlı güzel oluyor. Bu yemeği ben uydurmadım arkadaşlar. Var olan bir yemek ve bu şekilde yapılıyor. Bütün lezzeti de bu tereyağından alıyor. O yüzden lütfen çok fazla demeyin. Ayrıca tereyağını birçok doktor tavsiye ediyor. Gerçek sağlıklı köy tereyağı kullanıyorsanız eğer tereyağından sakın korkmayın. Ama margarin gibi değil tabii. Margarin kullanmayın. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Diğer tarafta da 2,5 yemek kaşığı kadar mısır unum var. Tereyağım biraz eriyip köpük köpük olduktan sonra da mısır unumu ilave edeceğim. Ve mısır unumla birlikte kavurmaya devam edeceğim. Tereyağımızın köpürmesine izin verelim. Evet, gördüğünüz gibi tereyağım cozur cozur çok güzel köpürdü. Şimdi 2,5 yemek kaşığı mısır ununu alıyoruz. Güzelce karıştırarak kavuruyoruz. Birkaç dakika kavurduktan sonra da 1 bardak içme suyumuzu ilave edeceğiz. Mısır unumuzun kokusu iyice gitsin, güzelce kavrulsun. Kahvaltılarda ne kadar lezzetli oluyor gerçekten anlatamam size. Çoluk çocuk hepimiz çok severek, banarak yiyoruz. Karadeniz'in tüm Türkiye'ye bir armağanı. Çok lezzetli bir kahvaltılık ürün. Şimdi 1 su bardağı suyu yavaşça ilave ediyoruz. Ve mısır unumuz suyu iyice emene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Topaklanmasına müsaade etmiyoruz. Mısır ununun bu suyu çekmesini bekliyoruz şimdi. Kuymak ve mıhlama arasındaki fark olarak yanlış biliyorsam Karadenizli hanımlardan, beyefendilerden özür diliyorum. Beni aydınlatırlarsa yorumlarda sevinirim. Zannediyorum mıhlamada peynir biraz daha fazla. Kuymakta da mısır unu fazla oluyor. Tabii ki ikisi de çok lezzetli. Biz aradaki farkı çok fazla anlamadan bu lezzete kendimizi kaptırıyoruz. Gördüğünüz gibi mısır unumuz güzelce suyu emiyor ve katılaşmaya başlıyor. Şimdi bu esnada biraz altını kısıyorum ve peynirlerimi ilave edeceğim. Ama bu aşamaya gelmeyi
önemseyin arkadaşlar. Mısır unu suyu iyice çeksin ve yumuşasın, şişsin suyla birlikte. Bol peynirli. Öyle aman aman da karıştırmayacağız şimdi. Kendi sıcaklığında bu mısır unu ve suyun, yağın sıcaklığıyla birlikte erimesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi tereyağlar yandan akmaya başladı, çıkmaya başladı. İşte kıvamı buymuş arkadaşlar. Bu tereyağlar mısır ununun üstüne çıkacak ve sıcaklığıyla birlikte de bu peynirleri eritecek. Şöyle hafif hafif, çok fazla karıştırmadan dibini tutmasına müsaade etmiyoruz. Peynirlerin erimesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi cılbır cılbır da karıştırmıyoruz. Nefis koktu. Burada olmalısınız, bu kokuyu duymalıydınız. Tabii en kısa zamanda sizde imkanınız varsa deneyin. Ulaşılamayacak malzemeler değil. Kaşar peyniriyle yapmamın sebebi de kolot bulamazsanız, Karadeniz mıhlama peyniri bulamazsanız kaşar peynirle de yapabilirsiniz diye göstermekti amacım. Olmak üzere peynirlerim hemen hemen eridi. Nefis bir kıvam aldı. Mis gibi de koktu. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz ne kadar güzel sünüyor. Mıhlama peyniri olmadığı halde, kaşar peyniri olduğu halde bununla da güzel bir kıvam yakalayabildik. Şimdi altını artık kısıyorum iyice. Peynirimizin sünmesini size göstermek istiyorum. Evet, tamamdır. Altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, nefis kuymağımız hazır oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç kopmadan gayet güzel akıyor. Nefis oldu. Bunu gördüğünüz gibi normal kaşar peynirle de yapabiliyoruz. Şimdi hemen şöyle bir tadına bakmak istiyorum izninizle sizin adınıza. Böyle peynirleri sarka sarka. Görüyor musunuz? Nefis arkadaşlar. Çok böyle bir lezzet. Hemen yapıp denemelisiniz arkadaşlar. 5 dakikada şipşak. Çok lezzetli. Tavsiye ediyorum, öneriyorum. Umarım denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.